Bazı kokular stres ve anksiyeteyi azaltmakta gerçekten de yardımcı olabilir mi? Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var mı? Ve eğer varsa bu konuda bize yardımcı olabilecek kokular, esansiyel yağlar nelerdir ve nasıl kullanılır? Merak ediyorsanız detaylar bu videoda. Aromaterapi bedensel ve ruhsal iyilik hali için bazı bitkilerden elde edilen esansiyel yağların tedavide kullanıldığı bir yaklaşım. Kokuların insan beyni ve duygular üzerine etkilerini araştıran çok sayıda bilimsel araştırma mevcut ve bu bilimsel araştırmaların bir kısmı gerçekten de bazı esansiyel yağların kullanımının stres, kaygı, depresyon ve diğer bazı ruhsal problemlerde iyi geldiğini gösteriyor. Bu araştırmaları eğer merak ediyorsanız ilgilenenler için bazılarının linklerini açıklama kısmına ekledim. Buradan ulaşabilirsiniz. Biraz sonra size bahsedeceğim esansiyel yağlardan sadece birkaç damla bir buhurdanlığa koyup ardından odaya yayılan kokuyu soluduğunuzda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Buhurdanlık kullanmayanlar ya da ne olduğunu bilmeyenler için şöyle basit bir örneği var bende. Gördüğünüz gibi altta şöyle minik bir mumu var. Bu mum yukarıdaki küçük çaydanlığın sıcak kalmasını sağlıyor. Üzerindeki bu küçük kaba sıcak su koyuyoruz. Ardından bu sıcak suyun içerisine sadece birkaç damla esansiyel yağı damlatıyoruz. Ardından alttaki mumu yakıyoruz ve sıcak kalan suyun içerisindeki buhar odaya yayılıyor ve bize kendimizi daha iyi hissettiriyor. Peki hangi yağları kullanabiliriz? Birinci bahsedeceğim yağ biberiye yağı. Araştırmalar biberiyenin solunduğunda iltihap giderici, ağrı giderici olmasının yanı sıra kaygıya iyi geldiğini ve hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor. Biberiyedeki bazı bileşikler özellikle rozmarinik asit ve karnosik asit Alzheimer hastalığı, Parkinson, anksiyete ve depresyon gibi durumlarda etkili olabilir. İkinci bahsedeceğimiz yağımız lavanta yağı. Lavantanın kan basıncını düşürdüğü, strese, kaygıya, uyku sorunlarına, ağrıya iyi geldiğini gösteren çalışmalar var. Lavanta içindeki linalol ismi verilen bir madde sayesinde tüm bunları başarıyor. Aynı zamanda çok iyi de bir antiseptik. Hatta deniliyor ki antiseptik maddesi keşfedilmeden önce hastanelerde temizlik maddesi olarak lavanta kullanılıyordu. Evet, bir diğer yağımız ismi söylemesi benim için zor olan ylang ylang yağı. Ülkemizde satılıyor. Strese ve kaygıya yine iyi geliyor. Sakinleştirici bir etkisi var. Ve dördüncü yağımız limon yağı. En sevdiklerimden bir tanesi. Araştırmalar limon yağı ile yapılan aromaterapinin antidepresan etkisi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda limon yağı solumanın üst solunum yolları enfeksiyonunu hafifletmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Limon yağı yine özellikle hamilelik döneminde mide bulantısı ve kusma problemleriyle baş ederken de yardımcı oluyor. Limon yağının yanı sıra bir de limon otu yağı var. O da aynı şekilde stres ve kaygı üzerinde etkili. Kullanabileceğiniz bir diğer yağ buhur yağı, akgünlük ya da sığla yağı olarak da geçiyor. Stres ve kaygıya iyi geldiğini gösteren çalışmalar mevcut. Ve bir diğer yağ bergamot. Bergamot da tıpkı lavanta gibi içinde linalol barındırıyor ve bundan kaynaklı da stres ve kaygıya iyi geliyor. Peki bu yağları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İşin uzmanları bu konuda ne diyor? Bu işin uzmanlarının ilk uyarısı şu. Bu yağları lütfen kaliteli bir yerden alın. Gerçek yağ olsun. Kaliteli, güvenilir markalardan alışverişinizi yapın. Bir kere aldığınız zaman üzerinde esansiyel yağ, uçucu yağ yazmalı diyor. Bitkinin Latince ismi yazmalı diyorlar yine ve menşei yazmalı. Aynı zamanda aldığınız o küçük kutu ya da küçük kap mutlaka damlalıklı olsun. Yani böyle boca ederek kullanılmaması için damlalıklı olmasına dikkat edin diyorlar. Aynı şekilde yine yağı alırken soğuk sıkım olmasına da özen gösterin diye ekliyorlar. Yağları kullanırken mutlaka seyrelterek kullanmak gerekiyor uçucu yağları. Ve çok fazla kullanmamak, yani boca etmemek gerekiyor. O gördüğünüz buhurdanlığın içerisine sadece 1-2 damla yeterli olacaktır diyor aromaterapistler. Stres ve kaygıyla baş etmede elbette sadece bazı aromatik kokuları solumak tek başına yeterli olmayabilir. Bazı bedensel ve zihinsel tekniklerin yanı sıra uygulandığında bunlar yardımcı olacaktır. Eğer o bedensel ve zihinsel teknikler nedir, nasıl uygulanır merak ediyorsanız kanalımda bu konuda çok sayıda videom var. Konuyla ilgili videoları bulabileceğiniz
Oynatma listesinin linkini en başa sabitlediğim yoruma ekleyeceğim. Merak edenler oraya bakabilirler. Herkese güzel kokulu, huzurlu günler diliyorum.